Düşünsenize, toplumun bütün kurallarını hiçe sayan, en rahatsız edici soruları en güçlü insanların yüzüne soran ve hepimizin görmezden geldiği gerçekleri suratımıza vuran biri. Ama tüm bunları günümüzden tam 2300 yıl önce bir fıçının içinde yaşayarak yapıyor. Evet, bugün antik dünyanın belki de en radikal, en unutulmaz filozofu Sinoplu Diyogenes'in dünyasına, onun felsefesine dalıyoruz. Onu anlamanın belki de en iyi yolu, çağdaşı Platon'un ona taktığı şu meşhur lakaba bakmak. Çıldırmış Sokrates. Sadece iki kelime ama bu iki kelimeyle Platon aslında Diyogenes'in hem felsefi derinliğini kabul ediyor hem de bu felsefeyi yaşama biçiminin toplumu nasıl sarstığını özetliyor. Yani bu basit bir eleştiri değil, içinde şaşkınlık ve belki biraz da hayranlık barındıran bir tespit. Ve işte Diyogenes denince akla gelen o meşhur sahne. Güpegündüz Atina'nın o kalabalık sokaklarında elinde bir fenerle dolaşıyor. Bu sadece bir delilik gösterisi değil, çok derin bir felsefi eylem aslında. Medeniyetin beşiği denen Atina'da günün en aydınlık saatinde bile bir insan bulamadığını söylüyor. Toplumun erdem ve dürüstlük anlayışına bundan daha sert bir eleştiri olabilir mi? Peki kimdi bu adam gerçekten? Toplumun bütün değerlerini ayaklar altına alan bir provokatör müydü sadece? Yoksa erdemin, özgürlüğün en saf, en katıksız halini arayan bir bilge miydi? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım ve efsanelerin ardındaki gerçek Diyojenes'i keşfedelim. O zaman gelin her şeyin başladığı yere gidelim. Onun kökenlerine inelim. Bir sürgün hikayesinin nasıl bir bilgeliğe evrildiğini, zengin bir ailenin çocuğunun nasıl olup da Atina'nın en çok konuşulan, en kötü şöhretli filozofuna dönüştüğünü görelim. Hayatındaki en büyük kırılma anı şüphesiz bu sürgün. Babasıyla birlikte karıştığı bir kalpazanlık skandalı, onu rahat bir hayattan koparıp Atina'nın sokaklarına, felsefenin o çetin yoluna savuruyor. Ama bu sürgün onun için bir sonu olmuyor. Tam tersine her şeyi sıfırlayan radikal bir felsefi yolculuğun başlangıcı haline geliyor. Şimdi şu kararlılığa bir bakın. Bu sadece hocasını ikna etmeye çalışan bir öğrencinin ısrarı değil. Bu, Diyojenes'in felsefeyi bir ölüm kalım meselesi olarak gördüğünün ilk ve en net işareti. Bilgeliğe ulaşmak için her türlü acıya katlanabileceğini daha en başında ortaya koyuyor. İşte bu sarsılmaz irade, onun bütün felsefesinin de temeli olacaktı. İşte bu irade, onu Antistenes'in sıradan bir öğrencisi olmaktan çok öteye taşıdı. Onu yepyeni bir felsefenin, kinizmin adeta yürüyen bir sembolü haline getirdi. Üstelik bu isim hem bir hakaret hem de bir onur madalyası gibi taşıyacağı bir isimdi. Gelin şimdi bu kinik kelimesi nereden geliyor, ne anlama geliyor ona bakalım. Kinik, yani köpeğe benzer. Kulağa ilk başta bir hakaret gibi geliyor değil mi? Ama onlar için bu kelime felsefelerinin özetiydi. Doğaya uygun, yapmacıksız, dürüst ve evet, utanmaz bir yaşamın sembolü. Peki ama neden özellikle köpek? Aslında 4 temel sebebi var. Birincisi, köpekler gibi toplumsal kurallara, görgüye falan aldırmadan doğaları nasıl gerektiriyorsa öyle yaşarlardı. İkincisi, utanmazlığı bir erdem olarak görüyorlardı, yani toplumun dayattığı o yapay utanç duygusundan kurtulmuşlardı. Üçüncüsü, felsefelerine bir köpeğin sadakatiyle bağlıydılar ve son olarak iyi ile kötüyü, dostla düşmanı bir köpeğin sezgileriyle ayırt edebiliyorlardı. Ve bu, köpek kimliğini o kadar benimsemişti ki onu bir zırh gibi, hatta bir silah gibi kullanıyordu. Dünyanın en güçlü hükümdarı karşısına dikilip ben Büyük İskender'im dediğinde o hiç tereddüt etmeden ben de köpek Diyojenes diyebiliyordu. Bu toplumun verdiği ünvanları reddedip kendi kimliğini kendi seçtiğinin ilanıydı. Peki Diyojenes'in savunduğu bu mutlak özgürlük ve erdem dolu hayata nasıl ulaşılacaktı? Bunun için kullandığı pratikler, yöntemler neydi? Şimdi gelin kinik etiğin o 3 temel direğine, 3 ana eylemine bakalım. İlk kavramımız askeses. Yani bir nevi antrenman ama bildiğimiz antrenmanlardan değil. Bu, ruhu ve bedeni her türlü zorluğa karşı çelik gibi yapmak için uygulanan bir irade eğitimi. Konfor alanının tamamen reddi. Zihni ve bedeni acıya da zevke de kayıtsız kalacak şekilde terbiye etmek. Ve bu felsefeyi lafta bırakmıyordu. Düşünsenize yazın o kavurucu sıcakta kızgın kumlara uzanıyor, kışın ayazında ise buz gibi toprağa çıplak ayakla basıyordu. Aslında yaptığı şey kendini dış koşullara olan bağımlılığından tamamen kurtarmaktı. Bu özgürlüğe giden yolun ilk ve en zorlu adımıydı. İkinci anahtar ilke ise autarkeia, yani kendine yeterlilik.
Bu, günümüzdeki minimalizm akımlarının belki de en radikal atası. Felsefesi basitti, gerçek özgürlük, sahip olduklarınla değil, ihtiyaç duymadıklarınla ölçülür. Hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmadığın an, işte o an gerçekten özgürsün. Bu kendine yeterlilik arayışının ne kadar ileri gittiğini gösteren o meşhur hikaye var ya, bir gün bir çeşme başında bir çocuğun sadece elleriyle su içtiğini görüyor, o an elindeki su tasının bile gereksiz bir lüks, bir bağımlılık olduğunu fark edip onu da fırlatıp atıyor. İşte radikallik bu seviyedeydi. Ve son olarak üçüncü ve belki de en kışkırtıcı ilke, parrhesia. Yani korkusuzca dosdoğru konuşma sanatı. Bu sadece dürüst olmak demek değil. Bu gücün karşısında, kralın karşısında bile gerçeği haykırma cesareti demek. Ve bu ilke bizi tarihin en ünlü felsefi karşılaşmalarından birine götürecek. Sahneyi gözünüzde canlandırın. Bir tarafta kelimenin tam anlamıyla bilinen dünyanın tamamına sahip olan Büyük İskender, diğer tarafta ise hiçbir şeye sahip olmayan ama kendisine tamamen sahip olan köpek Diyojenes. Güç ile felsefenin nihai yüzleşmesi. İskender tüm imparatorluğunun gücünü ve zenginliğini alarak Diyojenes'e o meşhur teklifi yapıyor. Bir insanın hayal edebileceği en büyük teklif. Dile benden ne dilersen. Ve Diyojenes'in tarihe geçen cevabı, Parrhesia'nın zirvesi. Gölge etme, başka ihsan istemem. Bu cevapla Diyojenes, bir imparatorun sunabileceği her türlü zenginlikten, şöhretten, güçten daha değerli bir şeye, yani o an üzerine vuran güneş ışığına zaten sahip olduğunu söylüyordu. Bu, felsefenin iktidar karşısındaki mutlak zafer anıdır. Peki, 2300 yıl önce yaşamış bir fıçıyı ev bellemiş, bu antik filozofun bugünün karmaşık, gürültülü dünyasında bize söyleyebileceği ne olabilir ki? Onun mirası neden hala bu kadar önemli? İşte meselenin özü bu. Onun için felsefe, kütüphanelerde tozlanan kitaplar, soyut teoriler yığını değildi. Felsefe, sokakta yaşanan, nefes alan, eyleme dökülen bir şeydi. Ona göre erdem, ne düşündüğün değil, nasıl yaşadığındır. İşte bu eylem odaklı anlayış, kendisinden sonraki pek çok felsefi akımı da derinden etkileyecekti. Ve bu güçlü miras, bugün bile doğduğu topraklarda, Sinop'ta hala ayakta. Hikayenin başladığı yerde, onu tam da olduğu gibi elinde feneri ve yanında köpeğiyle anlatan dev bir heykeli var. Bu da felsefesinin ne kadar evrensel ve kalıcı olduğunun bir kanıtı. Ama onun mirası tek bir şehirle sınırlı değildi. Zaten o zamanının çok ötesinde bir vizyonla nerelisin diye sorulduğunda ben bir dünya vatandaşıyım diyordu. Düşünsenize, kimliğinizi doğduğunuz şehrin belirlediği bir çağda o bütün bu yerel sınırları reddedip kendini tüm evrenin bir parçası olarak görüyordu. Bu, bugün bile ulaşmaya çalıştığımız bir ideal. Ve gelin bu çözümlememizi onun o meşhur arayışını günümüze taşıyan bir soruyla noktalayalım. Diyojenes bugün elinde feneriyle bizim sokaklarımızda, bu tüketim ve gösteriş çağında dolaşsaydı, aradığı o dürüst, o erdemli, o kendine yeten insanı bulabilir miydi? Belki de bu sorunun cevabını her birimizin kendi içinde araması gerekiyor.